Evet çocuklar, bugün ne okuyalım? Bir türlü karar veremedim. Gelin isterseniz ne okumamız gerektiğini bize Uğur böceğimiz söylesin. Söyle bakalım kırmızı böcek, bugün ne okuyalım? Hangi konuda bilgilenelim? Bize yardımcı olur musun? Bak sen, Uğur böceği bize Çamlıca Çocuk Dergisi'nin Mart 2019 36 sayılı dergisini okumamızı işaret ediyor. Bakalım burada başlık neymiş? Yerinde duramayan hava, rüzgar. Evet çocuklar, bugün birlikte rüzgar hakkında bilgi edineceğiz. Kırmızı böceğimiz hangi sayfada durmuş? Evet, Murat Safran isimli şairin Rüzgar Olmak İstiyorum isimli şiirini okumamızı istiyor anlaşılan. Neden olmasın? Hadi okuyalım. Rüzgar olmak istiyorum gökyüzünde esmek için. Kırların, bahçelerin, çiçeklerin üzerinde gezmek için. Rüzgar olmak istiyorum uçurtmalar diyarında. Rengarenk, sevecen, minik oyuncaklar diyarında. Rüzgar olmak istiyorum, onunla arkadaş, onunla kardeş, onunla dost. Rüzgar olmak istiyorum yeşil çimler arasında, toprağa can veren yağmur suyu damlasında. Rüzgar olmak istiyorum, polen taşımak çiçeklerden, mektup yazıp götürmek bulutların üzerinden. Rüzgar olmak istiyorum, her mevsimden bir tat alan ve en güzel beldelerin bahar kokusuna ortak olan. Şairimize teşekkür ediyoruz. Uğur böceğimiz bu sayfaya da göz atın diyor. Yerinde duramayan hava, rüzgar. Dergiye başlık olan konu burada başlıyor. Gördüğünüz gibi resimlerle de gösterilmiş. Rüzgar esiyor. Çocuğumuz saçları rüzgarda dalgalandırıyor. Devam ediyor dergi. Rüzgarın nasıl eser diyor. Rüzgarın esişiyle ilgili bilgileri veriyor bize. En büyük nakliyeci rüzgar diyor. Acaba ne naklediyor? Evet, rüzgarın içerisinde sadece hava yok mu? Başka şeyler de mi var? Acaba çiçeklerin polenleri mi var? Demir tozları mı var? Başka şeyler mi var? Aşılama mı yapıyor? Dergiyi okunca anlarız. Bakın. Yel değirmenleri var. Buğday üretiyor. Başka? Aman Allah'ım, bunlar bu yel değirmeni değil, başka bir şey bunlar. Rüzgar enerjisi üretiyorlar. Bunu çok merak ettik. Bizler de öğrenelim. Rüzgar enerjisi nasıl üretilir? Dergi devam ediyor rüzgarla ilgili bilgiler vermeye. 4 farklı mevsimde 4 farklı rüzgar diyor. Adı gibi kendi de hoş olan rüzgar diyor ve netice olarak diyerek rüzgar konusunu bitiriyor. An olur şemsiyemiz tersine çevrilebilir. An olur denizin ortasında bir vapurda mahsur kalabiliriz. Ruhumuzun daraldığı bir anda da tatlı bir esinti gelir. Alıp götürür bütün sıkıntı ve kederlerimizi rahatlatır bizi diyor. Evet, işte Uğur böceği bir sayfayı daha gözden geçirmemizi istiyor. Bu sayfada rüzgar çeşitlerini konu almış dergi. Kuzeybatı Karayel, batı günbatısı, kuzeydoğu doğu Poyraz, doğu gündoğusu, güneydoğu keşişleme. Demek ki yönlere göre, estiği yöne göre rüzgarlara insanlar isimler vermişler. Kuzeyden gelene yıldız, güneyden esen rüzgara da kıble demişler. Teşekkür ediyoruz kırmızı böcek. Daha başka neler öğreneceğiz bu sayıda? Bak sen, rüzgar türbinini merak etmiştik ya. Demek ki bu dergide rüzgar türbini de varmış. Bak böcek orayı işaretledi. Uğur böceği diyor ki bu konuyu öğrenin diyor. O zaman öğrenelim. Öncelikle rüzgarın esişiyle ilgili bilgiler vermiş dergi. Bazen yavaş eser, bazen çok şiddetli eser. Bazen alır insanı, yerinde duramaz hale gelir. Çatıları uçurur, şemsiyemizi ters çevirir. Peki bu esen rüzgardan
enerji elde edilebilir mi? İşte bilim insanları rüzgarın bu gücünden faydalanıp onu faydalı bir şekle çevirmişler. Bunun adına da rüzgar enerjisi demişler. Bu işi yapan sistemlere de rüzgar türbini demişler. Nasıl bir yapısı var rüzgar türbininin? Rüzgar türbini pervanelerin rüzgardan aldığı güçle çalışan bir türbündür. Yani şu gördüğünüz kanatlar, pervaneler rüzgarın yönüne göre dönüyor. Rüzgarı alıyor ve rüzgarın gücüyle dönmeye başlıyor. Neredeyse uçağa benziyor. Uçaktaki aerodinamik özelliklerine benziyor bu kanatlar. Evet, 3 pervane var rüzgar türbinlerinde. En verimli elektriği 3 kanatla elde ettiğini keşfetmiş bilim adamları ve ona göre üretmeye başlamışlar. Yatay ya da dikey şekilde de 2 tip varmış. Burada bahsetmiyor ama onu da biz biliyoruz. Rüzgarın etkisiyle dönmeye başlayan pervaneler gövdede bulunan mili hareket ettiriyor. Gövdenin içindeki milin dönüş hızını arttıran bir dişli kutusu var. Gördüğünüz şu dişli kutusu. Buna şanzıman deniyor. Ve dönme enerjisi, hareket enerjisi daha sonra da jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşüyor. Daha sonra da bu çeşitli sistemlerden geçerek evlerimize kadar ulaşan elektrik hatlarına besleniyor. Oradan da evimizdeki işte lambalarımız, buzdolabımız, televizyonumuz bu elektrikle çalışıyor. İşte de çocuklar çok faydalı bir şey değil mi? Peki rüzgar enerjisi neden tercih edilir? Çünkü çevreye zarar yok. Doğayla dost bir enerji kaynağı olduğu için. Her yere rüzgar enerjisi için türbin konur mu? Bir de onu düşünelim bakalım. Değerli arkadaşlar, öncelikle rüzgar enerjisi üretmek istedikleri yere rüzgar ölçüm direği diye tek bir direk yerleştiriyorlar. 70-80 metre yüksekliğinde. Buradaki rüzgarı bir yıl boyunca ölçüyorlar. Ölçülen rüzgar elektrik üretmeye uygunsa lisans alıp çeşitli kurumlardan daha sonra da oraya bu gördüğünüz 60 metre, 80 metre yüksekliğindeki rüzgar türbinlerini kuruyorlar. Görüyor musunuz? İki kanadın çapı 15 metre. 15 metre çapındaki bu rüzgar kanatları rüzgarla birlikte dönüyor ve elektrik üretiyor. Peki çok hızlı rüzgar eserse, çok kuvvetli rüzgar eserse bunlar devrilmez mi? Evet, çok haklısınız. Devrilebilir. Öyle değil mi Uğur Böceği? Bu durumda ne yapıyorlar? Bu durumda fren sistemi var. Sistem kendi kendini kilitliyor. Rüzgardan dolayı bu gördüğümüz rüzgar türbinlerinin devrilmesini engellemiş oluyor. Böyle de bir koruma sistemi var. Yani çok hızlı bir rüzgar eserse sistem otomatik olarak kapanıyor. Pervaneler dönmüyor ve bu gördüğünüz türbinler de devrilmiyor. Söyle bakalım Uğur Böceği, bu sayıda rüzgarla ilgili öğreneceğimiz konular bu kadar mı? Yoksa başka şeyler de var mı? Uğur Böceğimiz yeni bir sayfaya daha gitti. Bir yeri daha işaret ediyor. Burada ne var? Burası bulmaca sayfası. Rüzgar türbinleri kimin diye bizleri eğitmek, öğretmek için bakın dergi bir de bulmaca hazırlamış. Biz mi çözelim yoksa siz mi çözersiniz? Siz çözersiniz tabii ki. Evet çocuklar, buradaki soruları çözmek de sizin işiniz olsun. Rüzgarla ilgili konular tam bitti derken Uğur Böceği bizi bir sayfaya daha götürdü. Ve bu sayfada ne var? Bir de ona bakalım. Hezarfen Ahmet Çelebi. Evet. Bu tarihte çok önemli yeri olan bir konu. Hezarfen Ahmet Çelebi rüzgarın kaldırma kuvvetinden faydalanarak 1632 yılında Lodos rüzgarının etkili olduğu havada kendi yaptığı kuş kanatlarına benzer bir aleti takarak Galata Kulesi'nden boşluğa kendini bırakmış.
Bu şekilde uçarak İstanbul Boğazı'nı geçmiş. 3200 metrelik mesafeyi açıp Üsküdar'daki Doğancılar'a inmiştir. Evet çocuklar, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yeri olan bu bilim adamımız o dönemde dünyanın da ilgisini çekmiştir. Demek ki Uğur Böceği rüzgarla ilgili bu önemli konuyu, ayrıntıyı da es geçmememiz gerektiğini bize hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Değerli çocuklar, Çamlıca Çocuk Dergisi'nin bu sayısında rüzgarla ilgili önemli bilgiler edindik. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsak dergiyi açıp dergideki konuları detaylı bir şekilde okuyabiliriz. Bize yardımcı olan Uğur Böceğimize ve Çamlıca Çocuk Dergisi'ne teşekkür ediyoruz. Bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın çocuklar.